Also because like Şehir inanılmaz havalı ya. Bisikletlisi ayrı, kaykaylısı ayrı, patenlisi ayrı. Hava da mis gibi, inanılmaz. Hafif esiyor, serin, terletmiyor. Mükemmel bir sezonda Amsterdam'a gelmişiz ya. Çok iyi. Terlememek o kadar güzel ki gezerken anlatamam size bu yaz mevsiminde. Dediğim gibi hava mis. Karnımız da acıktı. Bir video önce izlediyseniz Amsterdam'a ilk geliş sürecini biliyorsunuz. Gezdik buraları, dolaştık biraz. Şimdi Amsterdam'ın size gecelerini, akşamlarını göstereceğim. Bir yemek yiyelim dedik ama önce. Karnımız çok aç ve biraz da fiyatlardan bahsedeceğim bu videoda. Mesela tam bu ana merkez garının dibinde bir tane restorana oturduk. Yani en işlek caddesi Amsterdam. Mesela bir margarita pizza yemek istiyorsunuz, 9 euro. Bir tane makarna yemek istiyorsunuz, mesela spagetti yemek istiyorsunuz, 9 euro. En pahalısı pizzanın 18 euro, 20 euro, 18 ile 20 euro. Makarnanın da en pahalısı o da 20 euro. Ama şey yapmayın, böyle çok pahalıya kaçıyorum derseniz 9 euroya bir makarna bir pizza yiyebilirsiniz. Boyutları nasıl bilmiyorum, gelince göstereceğim size. Kahvesinden tut, mesela kahveler bile varmış, 3,5 euro, 4,5 euro, 5 euro. Omlet var 10 euro. Tam merkezdeyiz. Şu dünyaca ünlü Amsterdam'ın gece mekanlarını, gece sokaklarını biz beraber görelim. Bu ben pişirdikten sonra tadına baktığım kadar. Senin için evet. Yani gerçekten Benimki daha fazla. porsiyon az ama Duygu'nun söylediği daha fazla. Neyse bu 15 euroydu. Bu da 8 euroydu. 8,5 euroydu. Peynirimiz de var. Biraz porsiyon küçük geldi bana. Bu beni kesmez. Neyse. Ya bu benim gerçekten piştim pişmedim diye tadına bakıyorum ben bunu. Yani bu kadar yağlı bir makarna uzun zamandır yememiştim. O kadar yağlı, o kadar sarımsaklıydı. Anlatamam. Porsiyon da çok küçüktü. Onun beni doyurma imkanı yok. Doymadım. Bir video önce sevgili eşimimle olduğumu söylemiştim Avrupa seyahatinde. 2 hafta buralardayız. Makarna çok küçüktü. Benimki. Seninki küçük, benimki bana İyiydi. bayağı iyiydi. Evet sana iyiydi. 28 euro tuttu. 2 makarna, bir de içecek, bilginiz olsun. Bir şeyler daha atıştırırız, yeriz. Çok kalabalıklaşmış sokak. Patates yersin belki. Evet. Çok kalabalıklaşmış, insanlar sokağa dökülmüş böyle akşam da olunca. Yerlerinden bir tanesi belki. Bunda daha önce yemiştik. Şu anda sıra var. Başka şeyler. O elmalı pastadan falan denemek istiyorum ben de. Yiyeceğiz ilerleyen zamanlarda. Sokağa dökülmüş insanlar. Çıkmışlar, geziyorlar, tozuyorlar. Şöyle bir ara sokakta yürüdünüz ya mesela Amsterdam'da, o ana merkezde. Burada belirli şeyler, içecekler, böyle maddeler yasal. Şu ara sokak, öyle bir ara sokakta onun kokmama ihtimali yok. Yani şehre inanılmaz yayılmış o koku. Böyle rahatsız da ediyor. O bazı yerlerde öyle yoğun ki inanılmaz böyle rahatsız edici bir kokusu oluyor bazen. Anlatamam. O öyle ara sokaklarda istisnasız daha da fazla artıyor bu koku. Bak bir patatesçi burada. Şu arkada hemen. İnsanlar sıra bekliyor. Yani Hollanda'da her adım attığınız 100 metrede bir patates görebilirsiniz. Ve yolunuz hep bir şekilde bu Amsterdam'da bu Dam Meydanı'na çıkar. Burada, hayat burada akıyor. Yani insanlar burada eğleniyor, burada işte gösterilerini yapıyor. Mesela Filistin destekliyorlar orada arkadaşlar. Filistin bayraklarıyla yürüyüş yapıyorlar. Oraya doğru gidelim. Burası herhalde Amsterdam'ın en yoğun ama en de böyle pis olan noktası gibi. Çok kalabalık, çok çalışan işte çok ama böyle yerlerde ister istemez sürekli insan değişikliği olduğu için bir pislik olabiliyor. Bak bir Afrika nüfusu yoğun olarak burada eğleniyor. Gel bakalım. Ne kadar eğleniyorlar değil mi? Ne kadar güzel. Al ben de katılacağım. Mükemmel. Afrikalılar inanılmaz. Kapı gıcırtısı oynayabiliyorlar. Benim eşim de aynı. Oynamayı çok seviyor. Hemen bu Afrikalı arkadaşların bir yanı Filistin'e destek için toplanan arkadaşlarla dolu. Bu 8 ay önce geldiğinde de Filistin bayrakları burada vardı. Şimdi de aynı şekilde. Hala durmuyor İsrail. Hala bir şekilde sağdan soldan güvenli bölgeye, risksiz bölgeye hala bir şekilde bombalar atıyor ve insanları katlediyor yani hala.
Hemen karşısında Kraliyet Sarayı. Bir video önce anlatmıştım size orayı. Sen tek mi geldin? Ha, kuzeninle geldi. Nasılsınız, iyi misiniz? Çekebilir miyim sizi? Çekebilirsin. Olur mu? Ama paylaşalım. Olmaz mı? Sen arkanı dön de bayrağı göstermek istiyorum. Tamam. Olur mu? Tamam. Şimdi bu kardeşlerimizle denk geldik. Çok kameraya çıkmak istemediler ama bak Türk bayrağını almış sırtında sergiliyor. İki kuzen. Çok sağ ol. Çok sohbet etmek istemediler. Her akşam buraya geliyorlarmış. Her akşam 7 ile 9 arası burada Filistin'e destek gösterileri oluyormuş. Buraya yakın bir kasabada yaşıyorlarmış. Bunları görünce de Afrika'yı özledim ya. Bu meydan güzel ama gerçekten. Hep geldiğimizde illa bir şey görüyoruz. Evet. Şurası bir AVM, alışveriş merkezi. O kadar da güzel görünüyor ki dersin ki hükümet binası. Çok güzel ya. Amsterdam sokaklarındaki bu binaların uyumu, gösterişi yani yukarıdan görüntüsü, sokakların güzelliği, her yerde böyle bisikletler, bisiklet yolu, tramvay yolu. Amsterdam böyle gerçekten turistin neden bu kadar çok geldiğini anlayabileceğiniz bir şehir. Ya ben seviyorum. Seven var, sevmeyen var tabii. Değişir bu durum ama ben Amsterdam'ı çok beğeniyorum. Bu arada saat 9.30. Ama hava böyle. Aydınlık yani. Şimdi sevgili eşimin, kuzumun, tatlıcı o. Buradan biz gezersek beraber nerede ne yenir, ne içilir bakarız. Genelde Duygu kaydeder bunları. Oralara gideriz. Şimdi böyle bir elmalı turta gibi. Ya bunların şeyi var ya, yani elmalı turtası diyeyim mi? Evet. Türkçesi. Çok meşhurmuş ama. Aynen. Seviliyor. Buranın zaten ünlü tatlılarından bir tanesi. Onu yemeye gidiyoruz. Her yerde bir şey bulabiliyoruz arkadaşlar. Burada da dans eden gençler var. Sağda solda böyle kafeler var. Restoranlar, barlar. Bak mesela arkadaşlarımız durdular, izliyorlar onları. Ne kadar hareketli bir şehir değil mi? Döktür koçum. Bunların kemiği yok, ben sana söyleyeyim. İşte eğlenceliler görüyor musun? Kendi kendine eğleniyorlar. Sokakta aslında yapmak zor çünkü araba falan da geçiyor, bisiklet de geçiyor ya. Ona rağmen başarıyorlar, tebrik ederim. Ben bunu ilk videoda söyledim. Amsterdam'da insan topluluğu genel olarak mutlu. Vallahi şaka yapmıyorum yani. Mutlular, huzurlular, keyifliler yani. O meşhur elmalı turtamızın olduğu yer bura. Winkel. Adını da bilmiyoruz tatlının ya. Bu tuna tavus var ya. Şey bu ya. iri yarı gezen çocuk hani yiyor, içiyor. Onun videosunda Strudel gördük. miydi? Apple strudel mıydı? Öyle bir şeydi. Ama sakin gibi, gel. Bakayım bir bekle bak. Bak gidiyor tabakta mesela. Deneyelim, fiyatlarına da bakalım. Buradan sonra zaten Red Light'e doğru ilerleyeceğiz. Tabi orada video çekimi yasak. Nasıl yaparız bilmiyorum. Ne yaparız bilmiyorum. Bir şeyler deneyeceğiz. Karşısı da onun mekanıymış. Gördün mü garsonların hepsi? Evet. Fark ettin mi? Evet. Hepsi güler yüzle. Hello 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 hello. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gülüyorlar böyle. Aynen. Tatlılar tatlı. Güler yüzler böyle. Neşeliler yani. Gerçekten. Amsterdam'a geldim. Diyorum ki ben burada yaşarım. Burada yaşarım herhalde diyorum yani. Sonra başka yere gidiyorum. Bali'ye de gittik, oraya Bali'ye dedik. gittik, Bali'ye Japonya'ya gittik. gittik, oraya dedik. Japonya'da kesin yaşarım. Evet. Japonya gerçekten Avrupa'nın da üstünde bir ülke. İnanılmaz bir ülke Japonya. Niye bunu söylüyorum? İnanılmaz ya. Yani insana değer olarak söyleyeyim ben bunu daha iyi anlar. Giden beni anlıyordu zaten. Şu an inanılmazlar Japonya'da. Amsterdam'da da yaşarım. Ben Berlin'de de yaşarım. Sen her yerde Ben her yerde yaşarım herhalde yani. Türkiye'de yaşamayacaksın herhalde, yaşamak istemiyorsun. Yani Türkiye'de ana dilimin olduğu yerde yaşamak çok daha keyifli tabii ki. Çok Ben daha mesela güzel. şeyde yaşamak isterim, batı ya da güney kısmını. Muğla ya da olabilir. Atıyorum, bilmiyorum ya şu anda. Tamam, zaten ülkenin ya thank you. Bizim ülkemizin de Muğla tarafları, Antalya taraflarının belirli noktaları çok Thank you. güzel. Ya thank you. Thank you so much. Bu muymuş o meşhur olan tatlımız? Ya Evet. çocuk 3 tane söyledi bundan. Nasıl yedi bunu ya? Harbi de bundan önce de bir sürü şey Dünyaları yedi. yedi ya. Üzerine geldi, bundan da 3 tane sipariş verdi sadece kendine. Fiyatları söylüyor. Ne kadar o tatlı? Şu. Açım orada göremedim. Bakalım. Ha, burada yok gerçi, evet. En son kalkınca söyleyeceğim ben size. Ama 4 hemen. 4 euro falan kahve. Yok bu 2-3 falan galiba. 7,5 olabilir ya. 7,5 Bu o değil büyük ihtimal, ama evet. Söyleriz en diğer son. tatlılar bu. Tadı nasıl? Ye bakalım. Güzel. Ben elmalı çok şey sevmem. Ben çok sevdim. Şey gibi. Kekli
Elmalı pasta gibi. Tarçın falan yoğun ama çok seviyorum ben öyle tadı. Onun çoğunu sen yiyeceksin zaten. Ben yemeyeceğim. Güzel değil mi? Taze bir kere. Güzel. Gelirseniz adı Winkel. Bilginiz olsun. Gelip böyle oturabilirsiniz karşıya. Bir reklam değil. Bunların hepsi öneri. Videoda gösterdiğim her şey öneri, reklam değil. Parasını veriyoruz diyoruz. Evet. Ucuz mu pahalı mı şeyimi kaybettim ya ben Türkiye'deki fiyatlardan dolayı. 13 euro sanki iki içeceğe bir elmalı turtaya 500 TL falan yapıyor hemen. Herhalde normal. Böyle ya. bir yer için söylüyorum. Normal gibi. Ya bunu ya da bunun normalleşmesi anormal. Yani bilmiyorum. O tartışmalı. Yani evet. Fark ettin mi? Kafeler hep dolu. Dolu. Yani Bugün ne günlerden ya benim aldığım Perşembe bugün. Perşembe mi? Kafeler hep dolu. Ya bu şey tabii. Herkes buranın yerli insanı değil. Turistler de var tabii ki ama öyle bir durum var ki şimdi sanırım tam olarak buradaki maaşları, ücretleri bilmiyorum ama kazandıkları para sanırım sosyal hayatı da dışarıdaki hayatı da yetiyor. Hem burada dışarıdaki hayatta işte sosyal aktivitelere katılabiliyorlar. İşte oralarda buralarda oturabiliyorlar, yiyip içebiliyorlar. Hem de evli geçinebiliyorlar herhalde. Öyle düşünüyorum. Çünkü bir garson bu kadar mutlu olamaz. Yani demek ki hak ettiğini veriyorlar herhalde. Baksana mekanlara dolu. Göster bir etrafı. Hep dolu, full. Bence şey de var. Hem çalışma saatleriyle memnun ediyorlar. Olabilir. Ya maaşları belki tabii ki de garson ücret belki çok mükemmel değildir ama yine de- bizdeki kadar da kötü değildir. Yani keyifleri yerinde gibi, insanlar mutlu ya, mutlu, huzurlu. Böyle sen kıskanıyor. Tabii bizde de var böyle mutlu yaşayan insanlar. Yani bir insan hak ettiğini kazanır zaten her yerde mutlu olur, her yerde rahat yaşar diye düşünüyorum. İnsanlar böyle kafelerde dolu, cıvıl cıvıl, mutlular. Ya hüzünlü adam görmedim henüz ya. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Benim gözlemlerim bu tabii. Burada yaşayan insanlar daha net biliyordur her şeyi ama yaşam şartlarını, standartlarını nasıldır, ne değildir bilmiyorum da yani tahminim hayat şartları iyi gibi. Yani yalan konuşmayalım. Çünkü bunu insanların yüzlerinden anlayabiliyorsunuz. Yaşadıkları duygudan, mutluluktan böyle yani dersin ki bir garson ne kadar işini severek yapabilir? Yapıyorlar yani. Demek ki belirli şeyleri sağlıyorlar imkan olarak. O yüzden keyifleri yerinde. Katılırsınız, katılmazsınız bilmem. Yazın yorumlara. Bu arada abone olursanız da mutlu olurum ya. 300.000 olacağız, az kaldı. Gel şunu gösterelim. Akşamda Gel. güzelmiş. Akşamları güzel. Bir de ev sıkıntısı var. İlk videoda söylemiştim ya Hollanda'da. Bak bu sağdakiler hep ev. Yüzen ev işte bak bunları. Bir kısmı 1945'teki işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kalan gemilerden eve çevrilmiş. Bir kısmı da yeni artık üretilmeye başlamış. Direkt yüzen ev olarak üretilmiş. Bakın sayısız bak hepsinin ışığı yanıyor. Kimi Tabii çarşaf var. az. Bak çarşaf var herhalde onun üstünde. Bir şey var orada. Üstüne bir şey sermiş. Şu eşyaları falan hep orada ya. Burada da Görmüyor aynı musun? o şekilde. Burada Airbnb'de böyle yerde kalabilirsiniz. Evet kiralayabilirsiniz. Bir ev sıkıntısı var. Nüfus çok. Ev bulma konusunda zorluk çekiyorlar herhalde. O yüzden böyle bir şeye gitmişler. 2500'den fazla böyle yüzen ev varmış. Amsterdam'da mı? Hollanda'da mı ne? Hadi gidelim şimdi. Hava hala kararmadı. Saat 10'u geçti. Red Light'a doğru ilerleyelim. Red Light'a doğru giderken bu ünlü patatesçinin önünden geçiyoruz. Bayağı sıra artmış. Bayağı insanlar çoğalmış. Baksanıza. Meşhur patates arkadaşlar. Hadi geçelim karşıya şimdi gel. Çok etli böyle, etli bir patates. Yüksek ihtimalle bir sonraki videoda yerim. Gösteririm size ben. Lezzetli. Fiyatını hatırlamıyorum ne kadardı. Şu an ne kadar olmuştu da en az 7-8 euro vardı. Sosları güzel, sosları. Biz hatta buradan ayrılmadan Türkiye'ye giderken sos almıştık ayrı. Buranın birkaç beğendiğimiz sosu marketlerde satılıyor. Almıştık. Evde patates yaptığımızda sıkıyoruz. Ama her yerden yemesinler. Bence meşhur olan yerden yesin. Çünkü ben ilk yediğim zaman Kötü müydü? Çok kötüydü sosu yani. Sulandırılmış ketçap gibiydi. Çok Fark ediyor yani. Evet bence sos önemli ya. Fark ediyor. Hintli, Nepalli bir insan topluluğu da var çalışan. Oturanlara böyle kafelere gidiyorlar mesela fotoğrafını çekelim miyiz diyorlar. Marketlerde denk geldim Nepallilere. Her dünyadan, her ülkeden bir vatandaş var burada yaşayan. Buralar artık böyle Red Light'a doğru giden yerler. Red Light ne biliyor musunuz arkadaşlar? Duymuşsunuzdur mutlaka, duymayan yoktur. Hayat kadınlarıyla dolu bir yer. Yani burada cam ekranlarda kendilerini sergiliyorlar. Beğenenler anlaşıyorlar fiyatta, giriyorlar. İçeride işte nasıl söylenir Niye onu bilmiyorum. gerek söyledin ki? Yani- Anladılar bence. Aynen. Anlaşıyorlar, işler oluyor işte. Sonra çıkıyorlar. Öyle bir yer Red Light. Video çekimine kesinlikle karşılar. İşte şurası da bir yüksek ihtimal cinsellik müzesi gibi bir yer. Ya da müze değil mi? Ya da şey yok.
ya da ürünler, store'u, satıcı, ürünler. evet, satan bir yer. Öyle bir yer burası. Zamanında Amsterdam liman şehriymiş eskiden. Gemiciler, denizciler buraya çok uğrarmış, tamam mı? O zamanlarda hayat kadınları çok oluyormuş burada. Ama kimin hayat kadını olup olmadığını anlamıyorlarmış. O yüzden kırmızı fener tutuyormuş hayat kadınları burada. O zamandan bu zamana gelmiş bu gelenek. Şimdi kırmızı ışıklarla, perdelerle odalar var. Şimdi gidince uzaktan da olsa çekeceğim, göstereceğim size. Böyle bir şey var burada. Yani Amsterdam'a boşa şey demiyorlar. Her şeyin serbest olduğu bir ülke demiyorlar. Gerçekten her şey burada serbest. Özgürlükler ülkesi diye geçiyor. Yani belirli maddelerin kullanımı da serbest burada. Bak kalabalıklaştı, görüyor musun? Evet. Herkes Oraya doğru şu an gittikçe oraya kalabalıklaşıyor. Erkek nüfusu da artıyor. Çok kalabalık buralarda. Burada çok meşhur bir olay da var. Şu Febo var ya, gördüğünüzde içeri girin, gel gösterelim. Beraber bakalım. Böyle kilitli dolaplar var burada, tamam mı? Geliyorsunuz, işte yazıyor fiyatları. İşte 3 euro, 4 euro ne var? Mesela hamburger var. İşte kızartılmış tavuk var, patates var. Her şey var burada. Sıcak sıcak bir de. Arkada hazırlıyorlar, buraya koyuyorlar. Kartı okutuyorsunuz ya da madeni paranızı atıyorsunuz. Size burada hemen kapak açılıyor. Basıyorsunuz, kapak açılıyor. Hızlı hızlı alıp yiyip gidiyorsunuz. 3 euroya 4 euroya karnınızı doyurabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunu Amsterdam'ın birçok noktasında görürsünüz. Var her yerde. Red Light nasıl bir yer? Böyle bir yer. Şimdi bak karşıda, şimdi şöyle daha net anlayacaksınız. Görüyorsunuz, ışıkları anlıyorsunuz zaten, karanlık. Orada kızlar, şimdi gittiğim an perdeleri kapatıyorlar, çekime izin vermiyorlar. İşte iç çamaşırlarıyla duruyorlar. Karşısında erkekler var genellikle. Ya da geçen de bakıyor. Bak çıktı mesela bir ablamız şurada. Çok uzak tabii, şu an görünmüyor ama bak boylu boyuna böyle kırmızı ışıklarla kaplı evler, odalar var. Şurası açılmamış ama bunların hepsi var. Hepsi kapalı. Bak, full kat kırmızı ışık. O kırmızı fener Kırmızı olayı odalar. buraya kadar gelmiş, görüyor musun? O denizcilik zamanından bu yana olay buralara evrilmiş. Amsterdam'ın en turistik noktalarından biri de burası. Tabii. Yani Böyle Amsterdam akşam dendi. benim yani zor yürüyorsunuz sokaklarda. Evet. Hatta şu an gittikçe kalabalıklaşacak. Biz hava kararına Saat hemen 10.30. geldik. Ki açılmamış çoğu. Dükkanlar açmamış adam. Ya da açık dolu içerileri. Bence erken olduğu için açmamışlar. Saat şu an 10.30. 10.30 evet. Daha hava şeyde kalıyor, 10'da kararıyor. Evet. Kararmadı bile tam anlamıyla. Ha? Então, esse aqui é famoso, não é? Moulin Rouge. Tem as músicas. Şeyde çok ha, Hintli nüfus. Sola dön hafif. Şuraya. Bak karşıda da vardır, bekle. İnanılmaz bir yer ya. Bak aşağıda da var. Evet inanılmaz. Tayland'ın elit hali gibi. Oh, arkada da. Şurada da duralım aşkım. Baksana ışıkların orada. Işıkların altında bekliyorlar. Değişik ya. Gerçekten böyle şey... Kendini gerçek bir dünyada hissetmiyorsun böyle gelince. Çok Bana farklı, çok çok. garip geliyor. Yeter istersen kapatalım. Ay Allah ya, şaka gibi. Resmen gizli çekim yapmaya çalışıyoruz ya. Neyse canım, şeyse koymayız. Çok garip görüntüler çıkarsa. Herkes de ifşa etmeyelim şimdi. Belki şimdi de olmaz. gizli bir iş yapıyorlar. Mesela şöyle müzeler var şöyle. Erotik, Müze. Erotik müze. çok erotik müzeler var bu caddede. Girip görebileceğiniz. Mesela şu karşıda bir tane var. Bir saate iyice kalabalıklaşır burası.
İlginç bir yer değil mi Red Light? Çok ilginç ya. Farklı bayağı. Her seferinde kendimi çok başka bir yerde hissediyorum. Yani dünyadan, normal hayattan çok uzak bir yer. Sanki böyle bir filmin içinde gibi hissediyorsun. Yani ütopik bir yerde hissediyorsun. Sadece şey değil, o anları gösteremedik. Bildiğiniz canlı şovlar var. şovlar var. Evet, Yani öyle. izleyebileceğiniz parasıyla özel odalar var böyle 2 euroya, 3 euroya girip yetişkin filmleri izleyebileceğiniz private kabinler diye geçiyor. Çok ilginç bir yer. Hemen şu tarafta kaldı zaten. Biz onun bu meydandayız. Şurada bir kilise sanırım bu. Ama tadilatta gibi. Şu an karanlık tabii görünmüyor. Öyle. Fener iyiymiş değil mi ışık? Alışamadım. Bayağı gözüm alıyor. Çok almıyor aslında ya. Ya evet, alışıyorsun. Bu kademe kademe. Aynen, ilk alınca böyle yapıyor. Evet. Daha yeni başlıyor böyle hayat. Saat 11 oldu. Yeni tamamen karardı Evet. ama. Sokaklara yeni çıkıyorlar. Hava da karardı. Yeter bence. Bu video bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Size zahmet beğenip yorum atarsanız, abone olursanız sevinirim. Bir videoda Amsterdam'dan gelir, sonra yüksek ihtimal başka bir ülkeye bağlanırız ya da başka bir şehrine bağlanırız Amsterdam'ın. Buradan Nijmegen şehrine geçeceğiz. Sonra Köln, Düsseldorf olacak. Sonra Portekiz'e geçeceğiz bir aksilik yaşamazsak. Varsa böyle buralarda, şuraları da gör diyebileceğiniz yerler gidip görürüz, keşfederiz, bakarız beraber. Avrupa'dayım. Yani bu ikinci video. Yüksek ihtimal bir 7-8 video gelecek Avrupa'dan. Çok gelmeyecek. Böyle gezi rehberi tarzında videolar oluyor bunlar. Böyle bir benim gibi Uğur Kola'nın girdiği böyle ara sokaklar, tehlikeli mahalleler, işte kabileler, köyler gibi değil de şehir vlogları oluyor. Avrupa'da da böyle şeyler de çekmek lazım. Ara ara böyle videolarda seviyorum ben de. Olmalı yani. Hem gelen arkadaşlara da birkaç nokta, tüyo yerler veriyoruz. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.